Selamlar. Merhaba, herkes hoş gelmiş. Biraz karanlıkta mıyız? Hoş bulduk. Sesim nasıl geliyor? Mikrofona az mı yapıştırmadım? Yapıştırabilirim tabii. Evet. Yorumları buradan göreyim. Gördüğüm kadarıyla tabii. Ya bazen şöyle bir düzenek ayarlamam bile benim bazen sürüyor. Stüdyoda da hazırlıklarım sürüyor. Orada da işte şey koyuyorum. Halıydı, oydu, buydu böyle bir şeyler, hazırlıklar. Yakında daha bir, kışlık moda geçeceğiz tabii. Şey olarak, kıyafetler, ayakkabılar, çoraplar olarak. Bugünlük böyle. Üyelere özel yayınlar olacak. Evet, bugün üyelere özel de yayın olacak. Ama önce okuma yapmak istiyorum. İskandinav mitolojisinden ilerleyeceğiz. Bugün böyle bir öğretmen edasıyla karşınızdayım. Gerçi evet, bugün ortamın, en azından, dedim ki böyle yeşil bir ışık olsun, ve İskandinav mitolojisi okuyayım. Biraz daha böyle gri tonları olsun dedim. Yani gri tonları böyle giyindim, elimde, ayağımda böyle bir, şey kombin yapmak istedim. Evet. Hazırlıklarımız tamamsa başlıyorum ben. Bakalım, ASMR yapmak için şey gerekiyor aslında.
Mikrofon ayarlarını önce kayıt yapıp sonra yüklemek gerekiyor ama bilmiyorum, ben şimdi yakında okuyacağım ve biraz daha vurgulu okumak istiyorum. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor? Yankılanıyor mu? Çok mu net? Bilemiyorum nasıl? Ses nasıl? Mikrofona yakın konuştuğum zaman ses nasıl? Yo, ben ASMR düşündüm, yazın uğraşmak istemiyordum, sonbaharda demiştim. Evet, tamam. Sesi yakından böyle okuyacağım. Mikrofonsuz daha mı iyi? Allah Allah. Bilemiyorum. Bunu böyle kaydedeceğim. Zaten, alıyorum. Yayından sonra bir tane savaşçı yayını yapacağım. İmparatorlar benim özel üyem, kırmak istemiyorum. Bakacağım ondan sonra da yorgunluğumun durumuna göre, yayınları düşünürüm, tamam mı? Yoksa, aşama aşama zaten şey yapmak istemiyorum açıkçası, ihmal etmek istemiyorum hiçbir üyemi. Evet. Bugün okuyacağım kısım, Freya'nın düğünü. Freya'nın sıra dışı düğünü. Aesir'in en kuvvetlisi, cengaveri, gök gürültüsü tanrısı Thor, tam manasıyla uyanmamış olsa da bir şeylerin yolunda olmadığına dair bir hissiyata sahipti. Elini çekicini almak için uzattı, zira uyurken onu hep uzanabileceği bir mesafede tutardı. Gözleri kapalı halde el yordamıyla aradı. Uzanışı o rahatlatıcı ve aşina çekiç sapını aradı. Çekiç yoktu. Thor gözlerini açtı, oturdu, ayağa kalktı. Odada volta attı. Çekiç hiçbir yerde yoktu. Kaybolmuştu. Mjolnir'in ya da Mjolnir'in Thor'un çekicinin ismi. Mjolnir'di Thor'un çekicinin ismi. Cüce Brok ve Elitri tarafından Thor'a özel yapılmıştı. Tanrıların hazinelerinden biriydi. Thor çekiciyle bir şeye vurursa onu paramparça edeceği şüphesizdi. Bir hedefe doğru fırlatırsa hedefine asla şaşmaz ve sonrasında havada süzülüp eline geri dönerdi. Çekici ufaltıp gömleğinin cebine saklayabilir ve isterse yeniden büyütebilirdi. Mükemmel bir çekiçti. Tek bir kusurunu saymazsak sapı fazlasıyla kısaydı ve bundandır ki Thor çekici tek eliyle savurmak zorundaydı. Çekiç, Asgard tanrılarını ve yaşam alanlarını tehdit eden tehlikelerden onları uzak tutardı. Buz devlerinden ogrelere, trollerden binbir çeşit canavara kadar hepsi Thor'un çekicinden korkardı. Thor çekicini seviyordu ve görünen o ki çekiç ortalarda yoktu. İşler yolunda gitmediğinde Thor'un yaptığı şeyler vardı. Yaptığı ilk şey ise onların Loki'nin suçu olup olmadığını kendine sormak olurdu. Thor düşünüp taşındı. Loki'nin dahi çekicini almaya cesaret edeceğine inanmıyordu. İşler yolunda gitmediğinde yaptığı ikinci şeyi yaptı. Bu kez
yaptı bu kez ve akıl danışmak için Loki'ye gitti. Loki işini bilirdi, ona ne yapması gerektiğini söylerdi. "Kimselere söyleme ama tanrıların çekici çalındı." dedi Thor Loki'ye. "Bu hiç iyi bir haber değil." dedi Loki yüzünü buruşturup. "Dur bir de ben bakınayım, bir şeyler bulabilecek miyim?" Loki Freya'nın salonuna gitti. Tanrıların en güzeliydi o. Altın saçları omuzlarına dökülür ve gün ışığında parıldardı. İki kedisi arabasını çekmeye hevesli. Odada dolaşıyordu. Yerin kat kat altında yaşayan cüceler onun için yapılmış saçları kadar altından en az onlar kadar parlak Brissings adlı kolye boynunda ışıldıyordu. "Uçmanı sağlayan o tüylü pelerini ödünç almak istiyorum." dedi Loki. "Söz konusu dahi olamaz." dedi Freya. "O pelerin sahip olduğum en kıymetli şey, altından bile değerli. Pelerini senin takmana göz yumarak etrafta kötülükler yapmana izin vermiyorum." "Torun çekici çalındı." dedi Loki. "Onu bulmam gerek. Pelerini getiriyorum." dedi Freya. Loki pelerini taktı ve doğan donuna bürünüp göğe yükseldi. Asgard'ın ötesine kanat çırptı. Devler diyarının derinliklerine dalıp olağan dışı bir şeyler arandı. Altında devasa bir höyük gördü. Üzerinde de ömründe gördüğü en büyük, en çirkin devgillerden bir ogre oturmuş köpek tasması örüyordu. Ogre Loki'yi yanında görünce gösterip sırıtarak el salladı. "Aysir'de ne var ne yok Loki? Elflerden bir haber var mı? Bir de devler diyarına ne diye tek başına geldin?" Loki, Ogre'nin yanına kondu. "Asgard'dan gelen haberlerin hepsi kötü. Elflerden gelenler de öyle." "Gerçekten mi?" dedi Ogre kendi kendine kıkırdayarak. Sanki yaptığı bir şeylerden fazlasıyla memnun olmuştu ve muazzam akıllı olduğunu düşünüyordu. Loki bu tarz kıkırdamalara aşinaydı. Bazen kendi de yapardı. "Torun çekici kayıp." dedi Loki. "Sen bir şeyler biliyor musun?" Ay şöyle Nerede kaldım ben? Ah. Hah. Okra koltuk altına kaşıdı, bir kez daha kıkırdadı. "Belki." dedi. Ardından ekledi. "Freya nasıl? Söyledikleri kadar güzel mi? Öyle tipler hoşuna gidiyorsa." dedi Loki. "Gitmez mi?" dedi Ogre. "Gitmez mi?" Gergin bir sessizlik oluştu yeniden. Ogre köpek tasmasını bir tasma yığınının üzerine koydu ve bir yenisini örmeye başladı. "Torun çekici bende." dedi Ogre Loki'ye. "Yerin öyle derinlerine sakladım ki kimseler bulamaz onu. Hatta Odin bile. Onu oradan çıkarabilecek yegane kişi yine benim. Eğer bana istediğim şeyi getirirsen ben de çekici Thor'a veririm." "Çekiç için pazarlık yapabilirim." dedi Loki. "Sana altınlar, kehribarlar getiririm. Say say bitiremeyeceğin hazineler sererim önüne." "İstemez." dedi Ogre. "Freya ile evlenmek istiyorum ben. Şu andan itibaren 8 gün içinde onu buraya getir. Freya'nın düğün gecesinde gelin hediyesi olarak çekici tanrılara geri vereceğim." "Sen kimsin ki?" dedi Loki. Ogre sırıtıp çarpık dişlerini gösterdi. "Lofri'nin oğlu Loki. Ben Ogrelerin efendisi Tyr'im. Bir orta yol bulabileceğimize şüphem yok Yüce Tyr'im." dedi Loki. Freya'nın tüylü pelerinini etrafına sardı, ardından kollarını uzatıp yere yükseldi.
uzatıp göğe yükseldi. Loki'nin altında uzanan dünya ufacık görünüyordu. Aşağı baktı, ağaçlar ve dağlar çocuk oyuncağı kadar miniklerdi. Tanrıların sorunları bile küçücük gözüküyordu. Thor onu Tanrılar Meclisi'nde bekliyordu ve Loki daha yere konmadan kendisini Thor'un devasa elleri arasında buldu. Bir şeyler öğrenmişsin, suratından okunmuyor. Ne biliyorsan bana derhal söyle. Sana güvenmiyorum Loki ve bir kumpas kurmadan, plan yapmadan önce ne öğrendiysen ben de hemen öğrenmek istiyorum. Diğerlerine Diğerlerinin soluk alıp verdiği gibi kolayca kumpaslar kurup planlar yapan Loki, Thor'un öfkesine, masumiyetine karşılık gülümsedi. Çekicin Ogrelerin efendisi Tyrim'ce çalınmış. Çekici sana geri vermeyi ikna ettim ama karşılığını bekliyor, dedi. Kabul edilebilir, dedi Thor. Neymiş istediği karşılık? Freya ile baş göz olmak istiyor. Gözünü mü istiyor diye sordu Thor umutla. En nihayetinde iki gözü var. Belki çok da tartışmadan birini vermeye ikna edilebilir. Tyr de benzer bir şekilde ikna edilmişti sonuçta. Tamamını istiyor, dedi Loki. Onunla evlenmek istiyor. Evet, devam edeceğim. Şu yeşil ışık nasıl geldi sizce? Değiştirelim mi biraz? Hmm. Devam edeyim. Ha, dedi Thor. Bu hoşuna gitmeyecektir. Öyleyse ona haberleri sen verebilirsin. Çekicim elinde olmadığı vakitlerde insanları bir şeyler yapmaya ikna etmekte benden daha iyisin. İkisi birlikte bir kez daha Freya'nın huzuruna gittiler. İşte tüylü pelerin, dedi Loki. Teşekkür ederim, dedi Freya. Thor'un çekicini kimin çaldığını buldun mu? Ogrelerin efendisi Tyrim. Adını duymuştum. Bastığı yerde ot bitmezmiş derler. Karşılığında ne istiyormuş peki? Seni, dedi Loki, senle evlenmek istiyor. Freya başını salladı. Thor, Freya'nın bu fikri böylesine kolay kabul etmiş gibi görünmesinden memnun oldu. Gelin tacını tak ve eşyalarını toparla Freya, dedi. Loki ile birlikte Devler Diyarı'na gidiyorsunuz. Tyr'in fikrini değiştirmeden seni onunla evlendirmemiz lazım. Çekicimi geri istiyorum. Freya ağzını açmadı. Thor zeminle birlikte duvarların da sallandığını fark etti. Freya'nın kedileri miyavlayıp tısladılar. Ve bir köpek sandığının altına saklanıp oradan çıkmadılar. Freya'nın elleri sıkılmış yumruklara dönüştü. Brisings kolyesi boynundan yere yuvarlandı. Freya farkına varmamış gibiydi. Thor ve Loki'ye ömrünce gördüğü en alçak, en sevimsiz haşereymişçesine bakıyordu. Freya nihayet konuşmaya başlayınca Thor rahatlar gibi oldu. "Siz benim nasıl biri olduğumu sanıyorsunuz?" dedi. Haklı kadın tabii. "O kadar aptal mıyım? Öylesine gözden çıkarılabilir miyim? Sizi beladan kurtarmak için gidip de Ogre ile evlenecek biri miyim ben? Siz ikiniz benim Devler Diyarı'na gidip tacımı duvağımı takacağımı, sonra Ogre'nin dokunuşuna, şehvetine boyun eğeceğimi, onunla evleneceğimi, ne bileyim, konuş konuşmayı bıraktı. Duvarlar bir kez daha titredi ve Thor tüm binanın üzerine yıkılacağından korktu. "Defolun," dedi Freya. "Siz beni nasıl bir kadın sanıyorsunuz?" Haklı canım.
Ama çekicim dedi Thor. Bir sussana Thor dedi Loki. Thor sustu çıktılar. Öfkelenince daha bir güzel dedi Thor. Öğrenin niye onunla evlenmek Ogre'nin niye onunla evlenmek istediği belli. Bir sussana Thor dedi Loki yeniden. Büyük salonda bütün tanrıları bir araya getirecek bir toplantı çağrısı yapıldı. Evinden çıkmayı reddeden Freya dışında tüm tanrı ve tanrıçalar oradaydı. Gün boyunca konuştular, tartıştılar, münakaşa ettiler. Mjolnir'i geri almaları gerektiği su götürmezdi ama bunu nasıl yapacaklardı yani çekici? Her tanrı ve tanrıça birer tavsiyede bulundu ve istisnasız her öneri Loki tarafından reddedildi. Gün sonuna gelinince yalnızca tek bir tanrı konuşmamıştı. Öngörülü, dünyayı gözleyen Heimdall. Vuku bulunan hiçbir şey Heimdall'ın gözünden kaçmazdı. Öyle ki bazen vuku bulacak olayları dahi görürdü. Dedi Loki. Ya sen Heimdall, bir önerin mi var? Var ama hoşunuza gitmeyecek dedi Heimdall. Thor masaya yumruğunu indirdi. Hoşumuza gidip gitmemesinin bir ehemmiyeti yok dedi. Tanrıyız biz. Burada öne sürdüklerimizden hiçbiri tanrıların çekici, Mjolnir'i almamıza yardım etmeyecek. Fikrini söyle. Eğer iyi bir fikirse hoşumuza gider. Hoşunuza gitmeyecek dedi Heimdall. Devam edeceğim şimdi. Evet, ne yapacak? Bakalım gerçekten evlenecek mi? Merak ediyorum Freya. Ama düğünü diyor büyük ihtimalle evlenecek. Şunu çıkaracağım ya. Düğün hazırlıkları. Gidecek dedi Thor. Peki öyleyse dedi Heimdall. Bence Thor'u gelin gibi giydirmeliyiz. Brisings kolyesini de boynuna takarız. Gelin tacını da takarız. Kıyafetinin içine bir şeyler sıkıştırır. Kadın gibi görünmesini sağlarız. Yüzünü de duvakla kapatırız. Kadınların taktığı gibi şıngırdayan anahtarlarla süsler ve mücevherlerle donatırız. Hoşuma gitmedi dedi Thor. Tabii ki. Herkes benim nasıl desem öncelikle kadın kıyafeti giydiğimi düşünecek. Ki bu söz konusu bile olamaz. Hoşuma gitmedi. Mümkünü yok. Gelin duvağı takmam. Hiçbirimiz bu fikri sevmedik, değil mi? Korkunç, korkunç bir fikir. Hem benim sakalım var. Sakalımı kesemem zaten. Bir sussana Thor dedi Lofri'nin oğlu Loki. Muazzam bir fikir bu. Eğer devlerin Asgard'ı işgal etmesini istemiyorsan yüzünü ve sakalını örtecek o duvağı takacaksın. Yüceler yücesi Odin konuştu. Gerçekten de muazzam bir fikir. Tebrik ederim Heimdall. Çekici geri almamız gerek ve bu da en iyi yol. Tanrıçalar Thor'u düğün gecesi için hazırlayın. Ah. Tanrıçalar giysin diye Thor'a bir şeyler getirdi. Frigg ve Fulla, Sif, Idun ve geri kalanlar hatta Freya'nın üvey annesi Skadi bile gelinin hazırlanmasına yardım etti. Onu soylu tanrıçaların düğününde giyecekleri en güzel kıyafetlerle giydirdiler. Frigg Freya'yı görmeye gitti ve elinde Brisings kolyesiyle döndü. Sonra da onu Thor'un boynuna taktı. Thor'un eşi Sif anahtarlarını Thor'un beline astı. Idun bütün mücevherlerini getirdi ve Thor mum ışığında parıldayıp ışıldasın diye onu donattı. Bunların yanında Thor parmağına taksın diye kırmızı altın ve beyaz altından 100 tane yüzük getirdi. Thor'un yüzünü bir duvakla örttüler ve bu sayede sadece gözleri açıkta kaldı. Evlilik tanrıçası Var pırıl pırıl bir saç süsünü Thor'un başına taktı. Büyük, geniş ve güzel bir evlilik tacı. Gözlerden pek emin değilim dedi Var.
Pek kadınsı görünmüyor, umarım görünmüyorlardır diyerek homurdandı Thor ve Thor'a baktı. Saç süsü aşağı indirirsem gözlerini gizler ama yine de önünü görebilmesi gerekir. Elinden geleni yap dedi Loki ve Thor'a dönüp ekledi. Ben senin hizmetçin olup seninle Devler Diyarı'na geleceğim. Loki şekil değiştirdi ve artık hem ses hem de görüntü olarak genç, güzel bir hizmetçiydi. İşte oldu. Nasıl görünüyorum? Thor sessiz sessiz homurdandı. Ancak kimsenin söylediklerini duymamış olması belki de yararınaydı. Loki ve Thor kendilerini Thor'un arabasına attı ve arabayı çeken keçiler diş diş gösteren ve diş bileyen havlanmak için büyük bir hevesle gökyüzüne sıçradı. Onlar gittikçe dağlar ikiye ayrıldı ve altlarındaki topraklardan alevler fışkırdı. İçimde kötü bir his var dedi Thor. Konuşma dedi genç kız kılığındaki Loki. Bırak da yalnızca ben konuşayım. Aklında tutabilir misin bunu? Eğer sen konuşursan işleri berbat edersin. Thor homurdandı, avluya iniş yaptılar. Devasa boyuttaki simsiyah öküzler duygusuzca orada duruyorlardı. Her bir hayvan bir evden daha büyüktü. Boynuzların uçları altın nasırlıydı ve avlu da pisliklerin keskin kokusuyla buram buramdı. Gümbürdeyen bir ses büyük geniş salonun içinden bile duyuldu. Çekilin size ahmaklar. Basamaklara temiz samanlar yerleştirin. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ya şunları temizleyin ya üzerini samanlarla kapatın. Orada çürümeye bırakmayın. Misafirimiz Njord'un kızı Freya var. Olan en güzel yaratık. Böyle bir şeye şahit olmak istemeyecektir. Taze samanlardan yapılma bir yol serildi avluya. Aralarından inen kılık değiştirmiş Thor ve hizmetçisi Loki saman üzerinden yürüyüp çamura bulanmasın diye eteklerini kaldırdılar. Bir dev kadın onları bekliyordu. Kendisini Tyrim'in kız kardeşi olarak tanıttı ve uzanıp parmak uçlarıyla Loki'nin güzel yanağını sıktı. Ardından da Thor'u sivri tırnağıyla dürttü. Yaşayan en güzel kadın bu mu şimdi? Bana pek öyle gelmedi. Eteğini kaldırdığında ayak bilekleri küçük ağaçların gövdeleri kadar kalınmış gibi geldi bana. Işık yanılsaması tüm tanrıların en güzelidir dedi hizmetçi kılığındaki Loki. Söz veriyorum ki duvağı kaldırdığında güzelliğinden çarpılacaksınız. Peki damat nerede? Düğün ziyafeti nerede? Kızımız pek hevesli. Zar zor zapt ediyorum kendisini. Onlar düğün ziyafeti için büyük salona doğru yürürlerken güneş batıyordu. Ya onun yanına oturmamı isterse diye fısıldadı Thor Loki'ye. Oraya oturmak zorundasın zaten. Gelinler öyle yapar. Ama eline bacağıma koymaya kalkışabilir diye fısıldadı Thor. Aranızda otururum dedi Loki. Geleneğimiz olduğunu söylerim. Tyrim masanın başına geçti. Yanına Loki oturdu ve onun yanındaki sandalyeye de Thor. Tyrim ellerini çırptı ve hizmetçi devler içeri geldi. 5 bütün pişmiş öküz taşıyorlardı. Devleri beslemeye yeterdi bu kadarı. 20 bütün fırınlanmış somon da getirdiler. Her bir balık 10 yaşında bir oğlan çocuğu boyundaydı. Bunlara ilaveten kadınlar için onlarca tepsi dolusu hamur işi ve atıştırmalıklar vardı. Ardından 5 hizmetçi daha geldi. Her biri ağzına kadar dolu birer fıçı bal şarabı taşıyorlardı. Fıçılar öyle büyüktü ki her dev ağırlıkların altında ayağa kalkmaya çabalıyordu. Bu yemek güzel Freya için dedi Tyrim sonrasında. Başka şeyler de söylemek istiyor olabilirdi fakat Thor çoktan yiyip içmeye başlamıştı ve müstakbel gelini yemek yerken Tyrim'in konuşması da ayıp olurdu. Kadınların yemesi için yapılan tepsi tepsi hamur işleri Loki ve Thor'un önüne konmuştu. Loki özenle en küçük hamur işini aldı. Thor da en az aynı özenle kalan hamur işlerini çiğneme sesleriyle birlikte duvağının altına silip süpürdü. Hamur işlerine aç gözlerle bakan diğer kadınlar sinirle ve hayal kırıklığıyla güzeller güzeli Freya'ya baktılar bu kez. Ama güzel Freya daha yemeye başlamamıştı bile. Thor tek başına bir bütün öküzü yedi.
Ha, yedi, tüm somonun da sadece kılçıkları kalıncaya kadar yedi. Önüne hamur işi tepsisinin konduğu her seferinde tüm hamur işlerini, atıştırmalıkları mideye indirdi ve tüm kadınları aç bıraktı. Zaman zaman Loki masanın altında onu tekmelese de Thor tekmeleri umursamadı ve yemeye devam etti. Tyrim Loki'nin omzuna hafifçe vurdu. "Kusura bakmayın," dedi, fakat sevgili Freya az önce üçüncü bal şarabı fıçısının dibini gördü. "Eminim ki görmüştür," dedi aslında Loki olan hizmetçi. "İnanılmaz, böyle kurt gibi yemek yiyen bir kadın görmemiştim hiç. Böylesine yiyen veya bu kadar bal şarabı içen bir kadın görmemiştim." Ha, az kalmış. Az kalması birazdan yayın bitecek demek. Ay. "Bunun bariz bir açıklaması var," dedi Loki. Derin bir nefes aldı ve Thor'un bir başka bütün somonu ağzına atıp duvağının altından yalnızca kılçığını çıkarmasını seyretti. Sanki sihirli bir numara yapıyordu. Bariz açıklamanın ne olduğunu merak etti. "Bu yediği 8. somon," dedi Tyrim. "8 gün ve 8 gece," dedi Loki birdenbire. 8 gün 8 gecedir yemek yemedi. Devler diyarına gitmeye, yeni kocasıyla sevişmeye öyle hevesli ki. Artık huzurunuzda ve nihayet yemek yiyebiliyor. Hizmetçi Thor'a döndü. "Yeniden yemek yediğini görmek ne kadar hoş tatlım," dedi. Thor duvağının arkasından Loki'ye öfkeyle baktı. "Onu öpmeliyim," dedi Tyrim. "Pek önermem, henüz değil," dedi Loki. Ancak Tyrim halihazırda öne doğru eğilmiş ve öpücük sesleri çıkarmaya başlamıştı bile. Devasa bir elle Thor'un duvağına doğru uzandı. Hizmetçi kılığındaki Loki onu durdurmak için kolunu uzattı. Fakat çok geç kalmıştı. Tyrim öpücük sesleri çıkarmayı bırakmış ve zangır zangır arkasına yaslanmıştı. Tyrim Loki kılığındaki hizmetçinin omzuna hafifçe vurdu. "Seninle konuşabilir miyim?" diye sordu. "Tabii ki." Kalktılar ve salon boyunca yürüdüler. "Freya'nın gözleri neden o kadar dehşet verici?" diye sordu Tyrim. Sanki içlerinde ateşler yanıyordu. Güzel bir kadının gözleri değildi onlar. "Tabii ki değildi," dedi. Hemen aslında Loki olan hizmetçi. "Öyle olmalarını da bekleyemezsiniz zaten. 8 gün 8 gecedir gözüne uyku girmedi yüce Terim. Size olan sevgisinden öylesine yanıyor ki uyumaya dahi cesaret edemedi. Aşkınızı tatmak için deli divane oluyor. İçin için yanıyor sizin için. Gözlerinizde gördüğünüz de tam olarak bu. Alev alev tutku. Gözlerinde gördüğünüzde tam olarak bu alev alev tutku." "Aa," dedi Terim, "şimdi anladım," gülümsedi ve insanların kullandığı yastıklardan daha büyük diliyle dudaklarını yaladı. "Tamam öyleyse." Masaya geri döndüler. Tyrim'in kardeşi Loki'nin yerine, yani Thor'un yanına oturmuş, tırnaklarıyla Thor'un eline yavaşça vuruyordu. "Eğer kendi iyiliğini düşünüyorsan bana yüzüklerini verirsin," diyordu. "Tüm o güzel altın yüzüklerini. Kalede bir yabancı olacaksın sonuçta ve seni kollayacak birine ihtiyaç duyacaksın. Aksi halde evinden bu kadar uzaktayken işler senin adına biraz çirkinleşebilir. Bir sürü yüzüğün var, birazını bana gelin hediyesi olarak versene. Çok da güzeller. Hepsi kırmızı ve altın." "Düğün vakti gelmedi mi?" diye sordu Loki. "Geldi," dedi Tyrim sesinin en yüksek perdesiyle gürledi. "Gelini kutsamak için çekici getirin. Mjolnir'in güzel Freya'nın kucağına bırakıldığını görmek istiyorum. Erkekler ve kadınlar arasındaki sözlerin tanrısı var. Sevgimizi kutsayıp gözetsin." Torun çekicini 4 dev anca taşıyabildi. Derinliklerden alıp salonun içerisine kadar getirdiler. Çekiç ateş ışığında solukça parıldadı. Zorlanarak Thor'un kucağına bıraktılar. "Artık," dedi Tyrim, "artık izin ver de güzel sesini duyayım sevgilim, güvercinim, canparem. Beni sevdiğini söyle hadi.
Zamanın başlangıcından beri kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara söz verdiği gibi söz ver bana, ne diyorsun? Tor çekicin sapını altın yüzüklerle kaplı eliyle tuttu ve rahatlık içerisinde sıktı. Eline Elinde verdiği his aşina ve rahatlatıcıydı. Ardından derin, gürültülü bir kahkaha patlattı. "Diyorum ki," dedi Thor gök gürültüsü gibi bir sesle, "çekicimi almamalıydınız." Tirme çekiciyle vurdu. Yalnızca bir kere ama bu sefer her şeye yetmişti. Ogre saman kaplı zemine devrildi ve bir daha kalkamadı. Tüm devler ve ogreler torun çekici önünde can verdiler. Asla gerçekleşmeyecek olan düğünün konuklarıydı onlar. Tyrim'in kız kardeşi dahi beklemediği bir gelin hediyesi almıştı. Ardından salon sessizliğe gömüldü ve Thor seslendi. Loki. Loki kendi kılığında masanın altından dışarı çıktı ve katliama uzun uzun baktı. Görünen o ki sorunu çözmüşsün dedi. Thor eteklerini bir rahatlamayla çıkarmaya başlamıştı bile. Ölü devlerle dolu bir odada üzerinde yalnızca gömlekle dikiliyordu öylece. "Korktuğum kadar da kötü geçmedi," dedi neşeyle. Çekicime kavuştum ve güzel bir ziyafet çektim. Hadi artık eve gidelim." Güzeldi. Biraz yanaşayım size. Güzel. Sonuna kadar, dinlemişsiniz, izlemişsiniz. Memnun oldum. Geç saatte de olsa demek ki, yani olabiliyormuş. İnsanlar kalıyor. Sevindim. Ha, anladım. Ya, dediğim gibi bu ASMR tadı için aslında kayıt yapıyorsun ve ses düzenleriyle sen oynuyorsun. Böyle bir durum var. Yaklaşınca dedim ya, bugün böyle bir ayarlamalar yaptım ve yaptım sanıyorum yani. Becerdim bu sefer. Şöyle tam karşınıza geçeyim. Evet. Dondu. Hah. Hayır, tango nedir bilmiyorum bile. Böyle bir yayın düşünmüyorum. Aslında böyle de yapabilirmişim yayın ya. Ben Loki'yi seviyorum ya. Loki, seviyorum yani. Evet, şöyle bir ya, yaka mikrofonum var ama ben özellikle bununla yapmak istedim. Yani, hani, buradaki bu tadı denemek istedim ama ben bunu asıl kayıt yapıp bazı oynamalarla birlikte bazı ASMR'ler deneyeceğim. Ama bugün de böyle denedim. Bazı ayarlarını yaptım. Belki daha iyi çıkmıştır ses. Suriye'den selam veren var. Selamlar. Birisi, Katıl'daki fiyatları eleştiriyor da, yani ben ekmek, süt falan satmıyorum sonuçta. Yani, bunu da herkes kendi tercihi. Yani bu bir zevk meselesi ve bunun bir pazarlığı olmaz. Işık değişiyor. Kapatayım bunu, tekrar normale alacağım. Evet. Yayını kapatıyorum. Bayağı uzun bir yayın olmuş. Çok yormayayım kendimi. Bir de şimdi savaşçı üyelere bir yayın açacağım. Bakın, tanrıçaya ibadet ucuz değil diyor. Bakın, gayet durumu biliyorlar.
Kanepede ben de zaten yapacağım okuma. Yalnız, şu fiyatı diyorsunuz, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Türkiye gibi bir ülkede. Ama dediğim gibi ben ekmek, süt, ya da, otobüs abonman bileti falan böyle bir şey satmıyorum. Yani buna özel ilgi duyanların, tercihi bir şey. Yani ayrıca evet, bu da artık para mı diyenler de var. Hele yani ben savaşçı üyeleri resmen savaşçı üyeleri öğrenci bileti gibi bir şey yani bu. Evet, herkese iyi geceler diliyorum. Ayrıca yurt dışında olup da, buradan katılı üye olamayanları Patreon'a beklerim. Patreon'a daha sonradan yayınların kaydını atıyorum. Çünkü yurt dışında fiyatlar daha yüksek oluyor. Siz buradakine yine dua edin, Türkiye içindeki fiyatlara. Yurt dışında, bu dolar ve euro olarak oluyor ve daha yüksek fiyatlar. Bu yüzden, dediğim gibi gurbetçi kişiler Patreon'u takip edebilirler. Görüşmek üzere diyorum. Bir savaşçı yayını açacağım. Belki bir kral yayını da açarım. Zaten imparatorlara sık yayın yapıyorum. Bakalım şeydeki, gece içindeki ruh hâlime, moduma göre yapacağım yayınları. Şimdi üyelerimle, görüşmek üzere diyorum. Oraya geçiyorum. Herkese iyi geceler. Baybay, görüşürüz.